Hamilelik testinde o iki çizgiyi gördüğünüz anı bir düşünün. Hı hı, çok özel bir andır. Kesinlikle öyle. Sevinç, heyecan ve hemen ardından zihninizi ele geçiren o devasa koruma içgüdüsü. Acaba yediğim, içtiğim, soluduğum şeyler hani bebeğime zarar verir mi paniği başlar ya. Aynen öyle, haklısınız. İşte bugünkü derinlemesine incelememizde tam olarak bu evrensel paniği ele alıyoruz. Kaynak materyalimiz Profesör Doktor İnsu Yılmaz'ın gebelikte alerjik hastalıklar ve ilaç kullanımı üzerine hazırladığı o kıymetli notlar. Amacımız da hamileyken ortaya çıkan alerjilerde o akılları kurcalayan ilaç kullanırsam bebeğime zarar verir miyim sorusunu masaya yatırmak. Ki bu soru yani risk ve fayda dengesini kurmak tıp dünyasının en hassas işlerinden biridir diyebiliriz. Yani hamilesiniz sadece sabah bulantılarıyla falan baş edeceğinizi sanıyorsunuz ama bir bakıyorsunuz vücudunuz size yepyeni bir sürpriz hazırlamış. Evet, notlara baktığımda beni en çok şaşırtan kısım da bu oldu zaten. Yani hamilelik döneminde kadınların hayatlarında ilk kez alerjik astım, alerjik rinit, ürtiker, hani şu halk arasında kurdeşen dediğimiz şey veya nazal poliplerle tanışabileceği yazıyor. Doğru. Hatta egzama falan varsa bir anda alevlenebiliyormuş. Ama burada benim kafamı karıştıran çok büyük bir çelişki var aslında. Neymiş o çelişki? Şöyle ki, anne vücudu genetik yapısının yarısı yabancı olan o bebeği reddetmemek için bağışıklık sistemini bir nevi baskılamıyor mu? Eğer sistem bebeği tolere etmek için gücünü azaltıyorsa nasıl oluyor da polenlere veya ne bileyim ev tozuna karşı eskisinden daha agresif bir tepki verip alerji üretiyor? Mantıken azalmaması gerekmez mi? Ya bu gerçekten harika bir soru. Meselenin özü de tam olarak burada yatıyor. Şöyle anlatayım. Bağışıklık sistemi gebelikte tamamen kapatmaz, daha ziyade yeniden programlar ve çalışma dengesini değiştirir. Yani bir nevi odak değiştiriyor. Kesinlikle. Yani sistemin bebeği hedef alabilecek savunma hücreleri susturulurken, bu durum bir tahterevalli gibi sistemin diğer tarafını, yani o alerjik reaksiyonları yöneten kısmı yukarı kaldırıp aşırı aktif hale getiriyor. Savunma sistemi o kadar garip bir değişimine giriyor ki, normalde tamamen zararsız olan bir toz zerresini bile devasa bir tehdit olarak algılamaya başlıyor. Anladım. Yani bunu böyle yüksek güvenlikli bir binanın korumaları gibi düşünebiliriz. Korumaların hepsi VIP misafiri yani bebeği korumak için ana kapıya yığılıp çok ince bir arama yapıyorlar. Ama o sırada arka kapıdan giren sıradan bir polen tanesi gördüklerinde ne yapacaklarını şaşırıp bütün kırmızı alarmları çaldırıyorlar. Kusursuz bir benzetme oldu bu. İşte o alarmlar çaldığında biz hekimler olarak anneyi rahatlatmak için o güvenliği yatıştırmak zorundayız. Ancak içeri göndereceğimiz her müdahale, yani her yeni ilaç, o panik halindeki korumaların daha da fazla tepki vermesine neden olabilir. Hı hı, anlıyorum. Çok mantıklı. Bu yüzden gebelikte öyle rastgele bir ilaç veremeyiz. Güvenlik profili yıllar içinde kanıtlanmış, bebeğe zarar vermediği tecrübe edilmiş spesifik alerji ilaçlarını tercih etmek durumundayız. Peki, eminim bizi dinleyen birçok anne adayının aklına şu geliyordur. Madem sistem bu kadar hassas, içeri hiçbir ilaç almayayım, kırmızı alarm çalsın, ben dişimi sıkarım, kaşıntıdan uyuyamazsam da, ne bileyim nefesim daralsa da tamamen doğal kalırım derler, yeter ki bebeğime kimyasal bir madde geçmesin. Bu tamamen doğal kalmak bebek için en güvenli yol değil midir? Bakın, işte hamilelikteki en yaygın ve aslında en tehlikeli yanılgı da tam olarak budur. Sırf aman ilaç kullanmayayım düşüncesiyle hastalığı tedavi etmemenin bedeli, ilacın o olası yan etkilerinden çok daha ağır olabilir. Özellikle kontrolsüz alerjik astımı ele alalım. Evet, o çok kritik bir nokta. Annenin ilaç almayı reddettiği ve astım krizi geçirdiği bir senaryoda mekanizma nasıl işler sizce? Astım krizi geçiren bir anneyi düşündüğümde nefes yolları daralıyor ve ciğerlerine yeterli hava gitmiyor doğal olarak. Aynen öyle. Annenin hava yolları daraldığında akciğerlerden kana karışan oksijen miktarı da dramatik şekilde düşüyor. Unutmayın ki göbek kordonu aracılığıyla bebeğe giden tek yaşam kaynağı annenin kandaki bu oksijendir.
İnanılmaz. Yani anne nefes alamadığında aslında içeride bebek kelimenin tam anlamıyla nefessiz kalıyor. Maalesef öyle. Tıpta biz buna hipoksi diyoruz. Oksijensizliğin bebeğin gelişimi üzerinde yaratacağı dolaylı ve yıkıcı hasar, hekim kontrolünde alınan güvenli bir astım ilacının yaratabileceği potansiyel yan etkilerden inanın bana kat be kat daha büyüktür. Çok çarpıcı gerçekten. Yani ilaç kullanmayayım diyerek bebeği koruduğunuzu sanırken aslında onu en temel hayati kaynaktan mahrum bırakıyorsunuz. Vay canına. Bu gerçekten bakış açısını tamamen değiştiren bir tablo. Çekilen acıya katlanmak hani bir fedakarlık gibi görünüyor dışarıdan ama aslında o an bebeğe yapılabilecek en riskli hamle haline dönüşebiliyor. O halde o yüksek güvenlikli binanın kapılarını tamamen kilitleyip içerideki yangını falan görmezden gelemeyiz. Kesinlikle gelemeyiz. Bu nedenle en doğru strateji her zaman doktor ve hastanın şeffaf bir takım çalışması yapmasıdır. Karar verirken teraziye sadece bebeğin değil, annenin de sağlığı konmalı muhakkak. Kesinlikle. Hastalığın hem anne hem bebek üzerindeki riskleri, tedavi seçenekleri, anne adayına çok şeffafça anlatılmalı ki güvenli bir yol haritası çizilebilsin. Çünkü uçaklardaki o meşhur kural aslında hayatın her alanında geçerli. Oksijen maskesini önce kendinize takmazsanız yanınızdakine yardım edemezsiniz. Sağlıklı bir bebek ancak sağlıklı nefes alan bir annenin varlığında büyüyebilir. Tam olarak öyle. Asıl mesele riskleri sıfırlamak falan değil, doğru ve bilinçli yönetmektir. Öyleyse tüm bu derinlemesine incelemenin sonunda bizi dinlerken kendi başınıza düşünmeniz için size şu kışkırtıcı soruyu bırakarak veda edelim. Acaba tıbbi kararlarda içimizdeki o son derece güçlü önce bebek içgüdüsü çoğu zaman anneyi bir birey olmaktan çıkarıp sadece bir taşıyıcı olarak görmemize mi neden oluyor? Belki de bebeği gerçek anlamda korumak sadece o bedeni bir kasa gibi kilitlemekle değil, o kasayı taşıyan anneyi iyileştirmekle başlıyordur.